bir hazır mıyız mesajı geldi. AK Parti'yiz. Kuşkusuz çok da yoğun bir dönem geçirdi. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazır mıyız? deprem bölgesiyle başladı hikmet mitinglerine. İşte Türkiye ve hiç sevdalısı durmadan gün lider, içerisinde 2-3 miting milletimizin yaptığı yerler oldu ve geldi. Biz AK Parti'yiz. Milletimizin kararı bizim başımızın tacıdır. Biz durmayız. Biz yılmayız. Durmadan, yılmadan çalışmaya devam diyoruz. İşte Recep Tayyip Erdoğan. Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan AK Parti Genel Merkezi'nden tüm Türkiye'yi, 85 milyonun her bir ferdini saygıyla selamlıyorum. Desteğiniz, kadir şinaslığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma sizler gibi vefakar yol arkadaşları, dava arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum. Milletçe ve İslam dünyası olarak 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Öncelikle sizlerle birlikte tüm milletimizin, tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri bombaların altında geçiren Gazze'li kardeşlerimizin Mevlam yar ve yardımcısı olsun diyorum. Rabbimden bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı gibi inşallah sağlıkla, huzurla, sevdiklerimizle birlikte bayrama da eriştirmesini niyaz ediyorum. Kardeşlerim, 31 Mart mahalli idareler seçimlerini demokrasimize yakışır bir olgunlukla hamdolsun tamamladık. Münferit bazı vakalar haricinde seçim atmosferine gölge düşürecek müessif hiçbir hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde vatandaşlarımıza yönelik bölücü örgütün kölelerinin baskı ve hakaretlerine şahit olduk. Ama emniyet birimlerimizin etkili müdahaleleriyle ciddi bir sorun çıkmadı. Vatandaşlarımızın sağduyusu, güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları sayesinde Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu. Burada öncelikle bir hususu ifade etmek durumundayım. Seçimler bildiğiniz gibi demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir.
millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder. Milletin kararının hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi demokrasimiz için başlı başına büyük bir kazançtır. Evelallah dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir. Milli iradedir. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur. Milletimiz olmuştur. Uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur. Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır. Buradan ben de deliler gibi aşığım sizlere. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Kim ne derse desin. Buradan siyasi parti fark etmeksizin iradesini serbestçe sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Yüksek sorumluluk bilinciyle mesai harcayan seçim kurullarımıza, sandık görevlilerimize, emniyet mensuplarımıza da samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Kardeşlerim, gecenin bu saatinde sandık kurullarında görevlerini yaparak buraya gelen siz değerli kardeşlerime ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum. Belki de şimdi sahura kadar evde dertleşeceksiniz. Hasbihal edeceksiniz. Ondan sonra sahurla beraber yarın okullar tatil. Yola revan olacaksınız. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, 31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Evelallah bundan sonra da başararak yola revan olacağız. Ben sizlere inanıyorum. Ve bu yolda sizlerle inşallah bizler kazanarak yine devam edeceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha öncekiler gibi bu seçim sınavına da
yoğun bir şekilde hazırlandık. Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydık. Teşkilat mensuplarımız, ittifak ortaklarımız uyum içerisinde olağanüstü bir özveriyle çalıştı, koşturdu, emek verdi. Biz de son 2 aylık dönemde şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim. Kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Öyle diyor büyüklerimiz. El hayru fîmâ vaka. Her olanda hayır vardır. İftar ve açılış programlarıyla da toplumumuzun çeşitli kesimleriyle buluştuk. Teşkilatımızla birlikte biz de son 2 ayı dolu dolu geçirmeye gayret ettik. Buradan bizi muhabbetle bağrına basan tüm illerimize teşekkür ediyorum. Genel merkezimizden il başkanlıklarına, ilçe başkanlıklarından belde, mahalle, köy temsilciliklerine son dakikaya kadar nöbet yerlerini terk etmeyen sandık görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, tüm Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. İttifakımıza desteğini beyan eden diğer siyasi partilerin genel başkanlarına ve mensuplarına da minnettarlığımı ifade ediyorum. Rabbim herkesten, partimizin, ittifakımızın, büyük ve güçlü Türkiye davamızın tüm emektarlarından razı olsun diyorum. Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz, burada olduğu gibi. Kardeşlerim, bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduk. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, tebrik etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Bugün de milletimiz tarafından seçilen büyükşehir belediye başkanlarını, il, ilçe, belde belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini, muhtarları ve azaları ayrı ayrı kutluyorum. Görev sürelerince atalete kapılmadan temsil ettikleri şehrin ve sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum. Biz de hükümet olarak şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, sandıklar kapanmış. Millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Elbette
her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. Eyvallah. Unutmayın, kaderin üstünde bir kader vardır. Milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde ise bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan bugüne kadar olduğu gibi yine uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız. Bunun için önümüzdeki yaklaşık 4-4,5 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz. Eksiklerimizi muhakkak tamamlayacağız. Doğrularımızın sayısını artıracağız. Bir sonraki seçimlere kadar olan dönemi her açıdan kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir muhasebe zeminine oturtacağız. Burada bir gerçeği de ifade etmekte fayda görüyorum. Geçen sene bu zamanlar başlayan genel ve yerel seçim maratonu bugün artık tamamlanmıştır. Son bir yıldır ülkemizi, milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterinin bugün itibariyle kapanması bile büyük bir kazançtır. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Bu zamanı hep birlikte çok iyi değerlendirmemiz önemlidir. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. İktidardaki 21. yılını tamamlamış bir siyasi parti olarak hem hükümette hem de yerel yönetimlerde mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomideki sıkıntılarımızın giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Ekonomide yol haritamız olan orta vadeli program ve 12. kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Bana her şey size hatırlatıyor. Maşallah. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. İş dünyamızdan bürokrasiye,
esnafımızdan çiftçimize, tüccarımıza, işçimize, öğrencilerimize kadar herkes kendi asıl gündemine odaklanabilecektir. Başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ ihanet şebekesinin son kalıntılarını da temizlemekte kararlıyız. Seçim sürecinin geri plana ittiği konuları süratle gündemimize alarak gerekli adımları hızlı bir şekilde atacağız. Türkiye'nin uluslararası rolünü, sözünün ağırlığını, küresel barışın tesisindeki anahtar konumunu güçlendirecek hamleleri devam ettireceğiz. Aynen. Ben de deliler gibi sizlere aşığım. Sadece bir telefon işte sizleri buraya topladı. Kardeşlerim, buradan bir kez daha milletimize ve tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini ve umutlarını artırmak için durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Mazlumlara sahip çıkacak, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşacak. Nerede bir zulüm varsa zalimlerin karşısında dimdik duracağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eser ve hizmet siyasetimizle farkımızı ortaya koyacağız. Milletimizin yetki verdiği yerlerde gerçek belediyecilik vizyonumuzu inşallah başarıyla hayata geçireceğiz. Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız. Son 21 yıldır nasıl reformlarımızla, icraatlarımızla, yatırımlarımızla, projelerimizle konuştuysak inşallah önümüzdeki 5 sene boyunca da bu çizgimizden sapmayacağız. Bugün bir kez daha ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Bugün bir kez daha aşkınan koşan, aşkınan koşan, aşkınan koşan, bugün bir kez daha insanı yaşat ki, insanı yaşat ki, insanı yaşat ki Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ahde vefanız, dayanışmanız, teveccühünüz için her birinize teşekkür ediyorum. 31 Mart mahalli idareler seçim sonuçlarının bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şöyle ellerimizi bir kaldıralım. Işıkları şöyle bir coşturalım. Evet, telefonların ışıkları yanıyor mu? Hazır mıyız? Maşallah. Her yer duysun. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Geceniz mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Aynı yol
Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan demek her sonuçtan sonra yeni bir başlangıç demektir. Anadan yardan serden geçmek demektir. Ülkemiz için, milletimiz için, al bayrağımız için çalışmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek Türkiye demektir. Bugün buraya toplanan, gönlünü ve yüreğini koyan siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlerden bir ricamız var. Lütfen hiçbir tarihe kapılmadan uhulet ve suhuletle sakince evlerinize gidiniz, sahurlarınızı yapınız ve mübarek Ramazan'ın tadını çıkarınız. Hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Evet, balkon konuşması gerçekleşti. Oldukça uzun bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve her seçim sonrası olduğu gibi eşi Emine Erdoğan'la birlikte balkondaydı. Coşkulu bir kalabalık vardı. Onlarla iletişime de geçti. Önemli satır başları var. Hemen konuklarımızla konuşmaya başlayalım. Mesela ilki, elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir dedi. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. 31 Mart dönüm noktasıdır. Mesajları siyasetçilere ulaşmıştır